Evet, herkese merhaba. Hipofiz bozukluklarını anlatacağım bugün ve endokrinolojiye bununla güzel bir giriş yapacağız. Endokrinolojide ilk öğrenmemiz gereken şey hipofiz ve onun bozuklukları. Çünkü ileriki derslerde de göreceğiz. Çoğu hormon mekanizması vücudumuzda hipofiz, hipotalamusun üst komutasının yönetimiyle yönetiliyor ve bu yüzden hipofizi ve onun bozukluklarını kesinlikle ilk başta bitirip anlayıp sonra geçmemiz lazım. O yüzden hipofize bakacağız. Bugün hipofiz bozukluklarını anlatacağım. Hipofizin fazla veya az salgı yapması durumları, bunların neden olduğu ve bunların sonucunda nasıl klinikler ortaya çıktığı, kliniklerin sonucunda da bizim nasıl tanıya gittiğimiz, tanının sonucunda da nasıl tedavi ettiğimiz kısımlarını anlatacağım. Yani bilmemiz gereken her şeyi bileceğiz bu dersin sonunda. Şimdi hipofiz bozuklukları dediğimizde hiperpituarizm ve hipopituarizm karşımıza çıkıyor. Hiperpituarizm, hipofiz bezinin salgıladığı hormonların fazla miktarda salgılanması. Hipopituarizm ise tam tersi. Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlarda bir azalma, salgıda bir azalma olmasıdır. Hiperpituarizmin en sık sebebi fonksiyonel adenomlar olacak. Bunlar biz mikroadenom da diyeceğiz çoğu zaman. Çünkü bunlar küçük ama salgı yapan yani işlevsel adenomlar olacak. Ve bunlar küçük olduğu için aslında klinikle tanısını koyacağız çoğu zaman. Birazdan geleceğim onlara. Hipopituarizm dediğimizde de panhipopituarizm diye bir kavramımız var. Panhipopituarizmi bahsedeyim. Biliyorsunuz Latince'de pan tamamı anlamına gelir. Yani kapsayıcı anlamda. Panhipopituarizm demek hipofizin salgıladığı bütün hormonların eksik olması demektir. Ve bu çok çok sık yaşanan bir şey değildir. Hipopituarizmi olan bir hasta dediğimde onun panhipopituarizm olduğunu düşünmemeniz lazım. Hipopituarizm dediğimizde çoğunlukla bazı hormonların eksikliği ortaya çıkacak. Bazı durumlarda hariç, bazı durumlar direkt panhipopituarizme de sebep olabilir. Tamam. O zaman ne dedik? Her hipopituarizm panhipopituarizm değildir. Ama her panhipopituarizm hipopituarizmdir. Tamam. Bizim için asıl kısım adenohipofiz olacak burada. Çünkü ön kısmından hipofizin adenohipofiz dediğimiz ön hipofiz. Buradan bütün hormonlarımız sağlanacak bizim ADH ve oksitosin hariç. Ve buranın yaklaşık %75 civarında fonksiyonluğunu kaybetmesi artık bizim için hipopituarizm kliniğinin başlaması demektir. Bu da önemli bir yüzde olacak. Şimdi hipopituarizme bakalım. Hipopituarizm neden olur? İki tane sebebimiz var en temel başlık olarak. Bir, bası, iki, iskemi. Şimdi bası dediğimiz şudur. Bir doku, bir kitle bizim hipofizimize bası yapıyor ve hipofizin salgı yapmasını engelliyor. Hipofizin fonksiyonlarını etkiliyor veya hipotalamus hipofiz aksını da bozuyor olabilir. Ama sonuç olarak bir bası var ve bu yüzden salgılar azalmış. Bunun en sık sebebi makroadenomlardır. Ben size gelir dersem ki bir hasta var ve bunda hipopituarizm var. Başka hiçbir şey demezsem siz büyük ihtimal makroadenom olduğunu düşüneceksiniz. En sık sebep budur. Makroadenomlar 1 santimin üzerinde olmalıdır. Bu da önemli bir bilgi. Veya 10 milimetre de deniyor. 10 milimetre 1 santim. Bunun üzerinde olacak. Zaten amaç bu. Büyük olsun ki bası yaparak sıkıntı çıkarsın. Başka bir şekilde sıkıntı çıkarabilir mi? Hayır. O da burada. Non-fonksiyonel adenomlardır. Makroadenomlar salgı yapmaz. Sadece orada büyür ve bası yapar. Bu açıdan düşününce neye varabiliriz? Ben bunu tutar çıkarırsam bütün problem ortadan kalkar. Değil mi? Peki. Şimdi bası dedik. Hipofiz apopleksisi yazıyor. Hipofiz apopleksisi hem bası hem iskemide geçebiliyor. Bunu araştırdım ama çoğu zaman biz hipofiz apopleksisi deyince hipofiz damarlarında kanama ve bu kanamaya bağlı orada biriken kanın yine oradaki bir kitle oluşturarak bası yapması aslında. Yani bir intrakraniyal kanama ve bu kan biriken kanın bası yaparak hipofizi yine baskılaması. Aynı şekilde hipofiz apopleksisi bu kanama veya kan damarında pıhtı sonucu iskemiyle de fonksiyonunu çürütebilir. Yani hem giden kan azalacak hem de biriken kanama sonucu biriken kanama bası yapabilir. O yüzden hem basıda hem iskemide düşünebiliriz hipofiz apopleksisini. Tamam. Şimdi makroadenom veya daha az
diyebileceğim hipofiz apopleksisi sonucu bir bası olduğunu düşünelim. Şimdi sizin hipofiziniz yaklaşık olarak şu civarlarda bulunur. Bu sol altta gösterdiğim kısımda. Ve burada bir makroadenom olarak burada gördüğünüz üzere optik kiyazmanın tam çapraz yaptığı yere güzel bir bası uygular. Tamam mı? Ve bu bası sonucunda sizin bitemporal hemianopsi dediğimiz duruma gitmenize sebep olur. Bu ne demektir? Burada hasta iki gözünde de lateral kısımları görememeye başlar. Bunu da kabaca şöyle hatırlatalım göz fizyolojisinden. Sizin dış taraftan gelen görüntüler gözünüzün medyaline ve medyalden de içeride seyredip karşı tarafa çapraz yapıp geçerdi değil mi? Yani sizin lateraldeki gördüğünüz görüntüler gözünüzün medyalinden içeri gelip çapraz yapar. İşte tam bu çapraz olan optik kiyazma kısmına bası yaptığı için makroadenom bası semptomu olarak bitemporal hemianopsi görülebilir bu kişilerde. Aynı zamanda tabii ki de bir ICP artışı yani intracranial pressure yani TIBAS da diyebiliriz. Kafa içi basınç artış sendromu da yaşanır. Ve bunun bulgusu olarak da genel non-spesifik bulgular vardır. İşte baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, belki bulantı kusma eşlik edebilir buna. Bu gibi durumlar karşımıza da çıkabilir bası bulgusu olarak. Tamam. Şimdi burayı anladık. İskemiye geldiğimizde de burada ayrı bir terim var. Sheehan sendromu. Sheehan sendromu dediğimizde direkt aklımıza doğum yapmış bir kadın gelecek. Tamam. Sheehan sendromu da şudur. Kadınlar hamile olduğu zaman çok miktarda daha doğrusu farklı değil. Aynı hormonların farklı miktarlarda salınması gerekir değil mi? Hamileliğin fizyolojisi tamamen farklı. Bu yüzden hamile kişilerde hipofiz birazcık daha fazla çalışır ve çok daha fazla kana ihtiyaç duyar. Damarlanma yapısı artar ve hipofiz daha canlı, daha çalışan bir sistem olur hamile kadınlarda. Bu da şunu getirir. Eğer bir kadın doğum sırasında 1000 mililitre fazlasında kanarsa veya illa böyle olmasına gerek yok. Kadının hemodinamisini bozacak kadar bir kanama olursa ne olur? Hipofizi çok aktif çalışıyor, çok damarlanıyor, çok kana ihtiyaç duyuyor normalde. Ama siz bir anda bu kadar bir kanama sonucunda bir hemorajik şok veya hipovolemiye bağlı olarak tansiyon ciddi miktarda düşer. 90'ın altını görmesini bekliyoruz. Ve bu hipotansif durumda perifer dokulara giden kan miktarı azalır. Perfüzyon azalır. Perfüzyon azaldığı zaman hipofiz de bir nöronal bir doku olduğu için biliyorsunuz ki nöronlarımız bizim hipoksiye en az dayanıklı dokularımız. Çünkü çok yüksek bir metabolizmaları var. Zaten hamile kadında hipofiz daha da metabolizması artmış. Bu minicik bir hipovolemiye, azıcık perfüzyonun azalmasına gelemeyip iskemiye giriyor ve tamamen fonksiyonları bozulabiliyor. Sheehan sendromu çoğunlukla geçici bir durumdur. Hamilelikten sonra, doğumdan sonra bile hemen değil zaten birkaç hafta, bazen ay içinde semptomlar çıkar. Sonrasında da genelde en fazla 6 ay, 1 yıl içinde tekrar kendine gelir. Tamam. Tabii ki de böyle bir kanama durumunda hastaya müdahale edilip sorunun düzeltildiğini varsayarsak. Sheehan sendromunda aynı zamanda bu aşırı miktarda kanamaya bağlı. Zaten konumuzla da çok ilgisi yok bunun direkt ama disseminated intravasküler koagülasyona da yatkınlık olabiliyor. Yani kanama panelinde direkt bozukluk oluyor. Bu da bizim için önemli. Hipopitüalizmi konuştuk, sebeplerini konuştuk. En sık makroadenom dedik, bası semptomu yapar dedik, 1 santimden büyük dedik ve fonksiyonel değil dedik. Sheehan'ı konuştuk, hamile kadınlarda hipoperfüzyona bağlı dokunun iskemiye gittiği geçici bir hipopitüalizm tablosudur dedik. Şimdi kliniği ne olur hipopitüalizmin? Öncelikle şunu düşüneceksiniz. Hipofiz bezi hangi hormonları salgılar? Değil mi? Ve bu hormonların birer birer eksikliğinde neler olacağına bakalım. Şimdi ADH bizim için önemli. Bunu zaten ayrı bir derste tamamen işleyeceğim. Hatta bundan bir sonraki dersimiz olacak. Diabetes insipidus'u anlatacağız. Orada daha detaylı konuşacağız ama burada da kabaca söyleyelim. ADH dediğimiz bizim vazopressin hormonumuz, değil mi? Ne yapacak? Bu hormon bizim bu toplama kanalımızda V2 reseptörlerine tutunacak ve aquaporin 2 dediğimiz su kanalı miktarını arttıracak. Ve bu sayede bizim lümenden kana su geri emilimi olacak, değil mi? Ve bu sayede işte suyun az olduğu durumlarda vücudumuzda su tutulumu artacak. Ama ADH olmazsa V2 reseptörleri uyarılmaz, aquaporin 2 miktarı artmaz
ve su geri emilimi ne olacak? Azalacak. Tamam. Su geri emilimi azaldığı zaman ne olacak? Bu hasta su içse de içmese de, vücudu suya ihtiyaç duysa da duymasa da sürekli miktarda idrarıyla beraber su atacak ve çok idrar çıkaracak. İdrar densitesi de az olacak, değil mi? Çünkü sürekli su atıyor. O yüzden bu hastalarda poliüri göreceğiz. Poliüriye bağlı polidipsi de göreceğiz. Yani çok idrar çıkacak ve çok su sayacak bu hasta. Sürekli su atıyor. Bakın, normalde su emilimi deyince aklınıza sodyum emilir. Su da onunla beraber gelir. İşte proksimal tübül de olabilir vesaire. Bu gibi şeyler değil. Burada direkt izole su geri emiliminden bahsediyoruz ADH'da. Siz suyu emmeyip attığınız zaman sodyum geri emilimi devam eder bir miktar. O yüzden hastanın hem kandaki su volümü azalacak hem de sodyum geri emilimi devam ettiği için hipernatremiye girebilir. Eğer bu hastalar su içemezse, sürekli susadığı için su içer zaten. Eğer bir şey olur da sudan bir müddet eksik kalırsa bu hipernatremi ciddileşir. Ozmolarite, kan ozmolaritesi ciddi artar ve dehidratasyon bulguları da görülebilir. Yani ciddi de olabilir. Biz ADH'ın eksikliğine ve bu sürekli fazla idrar çıkarıp susama kliniğine, bu klinikler bize neyi hatırlatır? Diyabeti. Diyabet hastalarında da bunlar olacak. Ama bu kişilerde aslında şekerle ilgili hiçbir bozukluk yok. Ve biz bu yüzden bu hastalığa diabetes insipidus diyoruz. Burada DI ile kısalttım. Diabetes insipidus. Tamam. Yani yalancı şeker diye geçer. Yalancı diyabet diye geçer. Peki bu hipofizden kaynaklı olduğu için biz buna santral diabetes insipidus diyoruz. Zaten bunu ayrı bir derste anlatacağım dediğim gibi. Bu kısmı şimdilik öğrenmiş olduk. Peki GH dediğimiz growth hormon yani büyüme hormonu eksik olursa ne olur? Şimdi bunda kim olduğuna bağlı hastanın. Çocuk mu yetişkin mi? Yetişkinlerde GH'ın eksikliği gelir gelmez karşınıza anlayamazsınız. Zordur. Çünkü niye? GH'ın en önemli etkisi işte kas yapımı artar. Değil mi? Normalde. GH eksiği olursa mesela bir kişide kas kütlesi azalmaya başlar. Lipid profili bozulur. HDL azalır. LDL artar. Değil mi? Hiperlipidemi görülür. Ve bunlara sekonder olarak kardiyovasküler sistem hastalıklarına risk artar. Ve santral bir obezite de gelişebilir. Ama gördüğünüz gibi bunların hiçbirini görünce aklımıza bu kişinin growth hormonu azalmış demek gelmez. O yüzden genelde bası semptomlarına sekonder bunları görünce bir MR istenir. Sonra bakarsın makroadenom varmış. Oradan anlarsın. Ama eğer hasta çocuksa işler değişir. Çünkü çocuklarda direkt olarak growth hormonunun etkisi nedir? Büyümelerini sağlar. O yüzden çocuğun boyu uzamaz. Kas gelişimi olmaz. İşte yani çocuğun gelişimiyle ilgili her şeyi düşünebilirsiniz. Çocuk gelişim geriliğiyle gelir karşımıza. Ve bu gibi durumlarda çocuk gelişim geriliğiyle geldi. Belki bası semptomları varsa işte çocuğun başı dönüyor anlamsız bir şekilde. Belki görmesiyle ilgili bozukluklar var. Güzel bir MR çekerek onun da makroadenomunu hemen saptayabilirsiniz. GH ile ilgili bildiğimiz nedir? Hipofizden salındıktan sonra karaciğere gider. Ve karaciğere gelen GH karaciğerden IGF-1 salgılatır. IGF-1 bizim büyüme hormonunun yaptığı etki diyebildiğimiz her şeyi yapan hormondur aslında. GH gidip kendisi büyütmez hormonları. IGF-1 büyütür, tamam. IGF-1 salınımı da bu kişilerde azalmıştır zaten bakarsanız. GH hipofizin bir baskı veya iskemi altında kaldığında hiç fark etmez. İlk etkilenen hormondur. İlk azalan hormondur. Sebep ne? Çünkü bizim hipofizimizin yaklaşık yarısı, hatta yarısından fazlası da olabilir biraz, somatotrop hücrelerden oluşur ve somatotrop hücreler GH salgılayan hücrelerdir. Prolaktin bizim için aslında hiperprolaktinemi önemli olacak. Birazdan konuşacağız ama prolaktinin azlığı daha çok kadınlara etkiler. Çünkü prolaktinin görevi nedir diye size sorsam belki liseden bile biliyoruz. Nedir? Kadında süt yapımı ve işte meme dokusunun gelişimi vesairedir, değil mi? Aynen de öyle. Eğer prolaktin az olursa bir kadında bu kadının prolaktinin az olduğunu anlamanın en spesifik yeri neresidir biliyor musunuz? Postpartum agalakti durumu. Yani kadın doğum yaptı ama süt gelmiyor. Bunun sebebi prolaktin eksikliğidir. Tamam. Meme dokusu gelişmiyor. Meme dokusunun fonksiyonları bozuluyor. Süt üretimi duruyor ve postpartum agalakti oluyor. Tamam. Bu bizim için önemli.
Bunu aklınızda tutun çünkü birazdan prolaktinin fazla olduğu durumda yine süt salgısı ile ilgili konuşacağız. Aynı zamanda genel cinsel fonksiyonlara da etkisi var mıdır? Vardır. İnfertiliteye, menstrüel siklus bozukluklarına, sekonder infertiliteye sebep olabilir. Libido azalmasına sebep olabilir. Erkeklerde prolaktinin düşük olmasının direkt bir kliniği veya ciddi bir kliniği asla çok tartışılmaz. Yani yoktur denebilir. Kadınlar için önemli prolaktin ama fazla olması erkekte de sıkıntı çıkaracak. FSH, LH'e bakalım. FSH, LH'e baktığımız zaman biliyoruz ki FSH ve LH kadın erkeğin erkek olmasını sağlayan hormonlardır temel olarak. Hatta ergenliğe girmek demek FSH LH'in uyarısının başlaması demektir. Onu indükleyen şeyin ne olduğu daha tam keşfedilmedi ama yani dediğim gibi kadınlarda işte östrojen yapımı, işte ovülasyon gibi üremenin direkt önemli olan fonksiyonlarını ele alırken erkeklerde testosteron üretimi, sperm üretimi gibi fonksiyonları ele alıyorlar. Değil mi? O zaman FSH ve LH eksik olursa ne olur? Kadının sekonder, erkeğin de sekonder seks karakterleri azalır. Artı cinsel problemler ortaya çıkar. Artı kadında da erkekte de infertilite sorunları ortaya çıkar. Erkekte impotans yani erektil disfonksiyon, libido azalması görülebilir. Kadınlarda menstrüel siklus bozulur. Amenore dediğimiz yani adet görememe. O yüzden dolayısıyla yine infertilite olabilir. İkisinde de sonradan başladığını düşünürsek yani eğer FSH-LH eksikliği doğuştan geliyorsa veya bu makroadenom ergenliğe girmeden önce olmuş varsayarsak FSH-LH yoksa ne olur? Ergenliğe giremez çocuk. Ama 30 yaşında 40 yaşında birinde olursa ne olur? Yani yetişkin birinde olursa artık sekonder seks karakterleri azalmaya başlar. Bir bakıyorsunuz pubik ve aksiller kıllanmalar azalıyor. Bu sizi düşündürtmeli, tamam? FSH-LH'in azlığı makroadenoma da sekonder olabilir. Bir de Kalman sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bunu da bilmemiz kesinlikle lazım. Kalman sendromu bizim için bir gen mutasyonu sonucu oluyor ve izole bir şekilde GnRH üretimi yok. Buna sekonder tabii ki de FSH, LH üretimi de bu kişilerde olmuyor. İzoledir ama bu, tamam. Yani başka hormonları etkilemez. Genetik bir mutasyon dediğim gibi. Genetik mutasyonla ilgili de KAL1 geni var. Bir de FGFR bir geni var. Bu genler sorumlu tutuluyor çoğu zaman. Kalman sendromu bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki biri geldi FSH-LH eksikliği kliniği var. Ben bunun Kalman sendromu olduğunu nasıl düşünebilirim? Şöyle güzel bir yanı var. Orta hat defektleri görülebiliyor. Tamam. Orta hat defektleri görülebiliyor. Ve bunların yanında en önemlisi anosmidir. Tamam. Anosmi yani koku alma duyusunun olmaması veya hiposmi deniyordu galiba. Yani az olması. Koku alma ile ilgili problemi var. Belki yarık damak dudak gibi orta hat defektleri var. Üstüne bir bakıyorsunuz erkekte işte ergenliğe girememe olmuş veya kadında. Bu sizi direkt olarak kalmanı düşündürtmeli. Genetik bir durum olduğunu düşündürtmeli. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi hipopituarizmi anladık. Hiperpituarizme bakalım. Başta söyledim galiba. Hiperpituarizm deyince bizim için önemli olan şey mikroadenomlar ve bunların fonksiyonel adenom olduğunu bileceğiz. Diğeri makroadenomdu. Büyüktü ama üretim yapmıyordu. Sadece bası yaparak bize sıkıntı çıkarıyordu. Bu defa küçük adenomlar, küçük diye sevineceğiz ama sevinemiyoruz. Çünkü niye? Fonksiyoneldir. Bunlar daha az bir kesimdir. Bakın bunu da bilin. Yani ben size gelip dersem ki işte bir hasta var. Hiperpituarizm demiyorum. Hipofizinde tümör var. Adenom var diyorum. Tamam mı? Siz şunu düşüneceksiniz. Tamam, büyük ihtimalle makroadenom. Tamam. Mikroadenom veya fonksiyonel adenom diyeyim daha doğrusu. Fonksiyonel adenomlar daha azınlıktadır. Ama maalesef sıkıntı çıkarıyor. Çünkü neden? Bunlar çoğalıyorlar küçük küçük ve fonksiyonel oldukları için sürekli çoğaldıkları artık hangi hücredense örneğin bir laktotroptan bir adenom gelişmişse prolaktin salgılar. Veya örnek veriyorum somatotroptan gelişmişse growth hormon salgılar gibi o hormonu sürekli salgılıyorlar. Tamam. Hiperpituarizm dediğimizde mikroadenomdur. 1 santimden küçüktür. Peki küçükse ben bunlarda bası semptomu görür müyüm? Yani bana bu kişiler işte gözümde görme bozukluğu var, baş dönmem var falan diye gelir mi çoğu zaman? Büyük ihtimalle gelmez. Tamam.
Bası semptomu yok. Ama yine güzel bir durum var ki bunların da klinikleri çok bariz. Yani prolaktinin yüksek olması, GH'in yüksek olması bize çok rahat düşündürtebiliyor hipofizde bir problem olabileceğini. En sık, şimdi hipopitirizmde ne dedim? En sık GH etkilenir. Ama burada prolaktini bileceğiz. Tamam. Yani hiperpituarizmde bir şey aklımızda kalacaksa prolaktinoma kalacak. Prolaktin yüksekliği kalacak. Görüyorsunuz %40'ı yaklaşık olarak prolaktinoma. Tamam. En sık ikinci de GH-OMA geliyor. Bunu bileceğiz. Prolaktinoma dışındakilerin hepsinde ilk tercihimiz nedir bizim biliyor musunuz? Cerrahi. Mesela biri geldi işte akromegali ile geldi. GH-OMA tanısını koyduk görüntülemeyle. Diyeceğiz ki tamam senin cerrahiye yönlendirelim. Olabildiğince. Bunu düşüneceğiz. Ama prolaktinomada ilk tercih medikal olacak. Medikal bir çözümümüz var. Prolaktinomada kadın bize hemen gelecek, erkek daha geç gelecek. Sebebinden bahsedeceğim. Burada genel olarak böyle bir hepsini yan yana koydum. Prolaktinomayı bileceğiz. Şimdi bir hepsinden hızlıca bakalım. Prolaktinoma en sık dedik. Kadın hemen gelir, erkek geç gelir. Erkek geç geldiği için bu mikroadenom büyüyüp makroadenom olarak da gelebilir. Tamam, sonuçta bu bir adenom büyüyor yavaş yavaş. Ama salgı yaptığı için klinik hemen ortaya çıkıyor ve hastalar hemen geliyordu. Ama ne oldu? Erkek geç geldi, gelmeyi ihmal etti. O yüzden makro olabilir. Şimdi diyeceksiniz niye böyle deyip duruyorsun? Erkek niye geç geliyor? Sebebini şimdi aşağıda bakalım. Kadında prolaktin ne işe yarıyordu? Meme gelişimi ve süt oluşumu. Prolaktin sürekli fazla miktarda olursa yerli yersiz kadında galaktöre görülür. Yani galaktöre nedir? Memeden sıvı gelmesi, süt gelmesi. Ama bu postpartum dönemde değil durduk yere olursa. Bu bir sıkıntıdır. Aynı zamanda yine menstrüel siklüs bozuklukları, amenoreler ve infertilite sorunları olabilir. Erkekte prolaktin eksikliğinin bir anlamı yoktu ama fazlalığı, bakın bu bir kadına özgü bir hormon gibi düşün prolaktini daha çok. O yüzden erkekte fazla olursa sıkıntı olabilir. Nasıl sıkıntı? Erkeğin libidosunu azaltır. Impotans yapar ve jinekomasti olabilir. Şimdi bu kısım işte az evvel anlattığım yer. Erkek neden geç gelir? Çünkü libido kaybı ve impotans olan erkeklerde sosyal sebeplerden ötürü doktora başvurma daha geç olabiliyor. Ama kadınlarda hemen. Çünkü neden? Düşünün bir kadında galaktöre var, amenore var, menstrüel siklüsü bozuk. Bu kadın hemen doktora gelir. Ama erkekler libido kaybı ve impotans durumunda hemen gelmeyebilir. O yüzden makroadenom olma ihtimali yüksektir. Bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi farklı durumlarımız var burada. Makroprolaktinemi ve hipotiroidi. Makroprolaktinemi dediğimiz şey şudur. Prolaktinin clearance'i azalmıştır. Tamam. Yani böbreklerden prolaktinin atılımı, metabolit atılımı azalmıştır. Prolaktin atılımı azaldığı için prolaktin seviyesi bu kişilerde yüksek kalır. O yüzden hiperprolaktinemi semptomları oluşur ama bir bakıyorsunuz hipofizde hiçbir problem yok. Sebep neymiş? Prolaktin clearance azalması. Buna makroprolaktinemi diyoruz. Nasıl tanısı koyulur bunun? Hastanın örneğini alıp dilüye edersiniz. Dilüye ettiğiniz zaman eğer %60'tan daha fazla bir azalma olursa dersiniz ki bak demek ki clearance problemiymiş bu. Bu kişide makroprolaktinemi var dersiniz. Tamam. Hipotiroidi ise hipotiroidi ile de ilgili şunu söyleyebilirim. TRH. Eğer bir kişide hipotiroidi varsa TRH'ın yüksek olması anlamına gelir. Peki TRH'ın yüksek olmasının ne anlamı var bizim için? TRH laktotrop hormonları, laktotrop hücreleri uyarır ve prolaktin salınmasını uyarır bizim için. Tamam. O yüzden hipotiroidisi olan bir hastada da prolaktin yüksekliği olabilir. O yüzden prolaktin yüksekliği düşündüğümüz bir hastada o zaman ne yapıyormuşuz? Tiroid testlerini isteyeceğiz. Tabii ki de görüntüleme isteyeceğiz, değil mi? Mikroadenomlar için. Makroprolaktinemiyi de belki en son düşünebilirsiniz. GH'a bakalım. Şöyle sayfayı bir temizleyelim. GH'a bakalım. GH en sık ikinci dedik. GH'da da yine çocuk ve büyük diye ayıracağız. Eğer çocuk ise yine basit tanısı. Gigantizm. Yani çocuk çok boyu uzayacak, çok dev gibi bir çocuk olacak adından da anlaşıldığı gibi. Direkt GH-OMA olabileceğini düşünebilirsiniz. Yetişkinde de ama tanısı yine koyulabilir. Nasıl? Akromegali. Akromegali dediğimizde tipik
ellerin, parmakların, ayakların ve yüz kemik hatlarının, yüzlerin kemiklerin büyüyüp kabalaştığı bir durum. O yüzden bu kişilerde kaba bir yüz olur. Genel terim böyledir. Kaba yüz. Tamam. Aynı zamanda bu kişiler kaba yüz olur. Kardiyovasküler sistemle ilgili kardiyomegaliler problemler ortaya çıkabilir. Sürekli terlerler. O da önemli bir semptomdur. Sürekli terler bu kişiler. Ama zaten yani surat belki işte buraya editte koyarım. Suratını veya ekstremitelerini gördüğünüzde bu kişide akromegali var mı diye düşünürsünüz direkt. Çok spesifiktir yani. Bu kişilerde sürekli bir büyüme hormonu, dokuların büyümesi olacağı için sinir etrafında ki doku da artacaktır. O yüzden karpal tünel sendromu riski artar. Bu kişilerde yine bütün dokuların artmasından ötürü uyku apnesi riski olabilir. Tip 2 diyabet riski olabilir. Çünkü GH biliyorsunuz ki insülinin zıttı olan hormonlar listesinde en önemli hormonlardan bir tanesi. Sürekli bir hiperglisemi ve buna sekonder insülin salınımına bağlı insülin direnci gelişebilir. Ter bezleri uyarılır, terleme olur. Zaten dedim akromegali olan bir hasta neden ölebilir sorusunu sorduğumuzda kardiyovasküler sistem gelecek aklımıza. Tamam. Bu bizim için önemli. Hipertansiyon, baş ağrısı, konjestif kalp yetmezliği görülebilir. Tamam. TSH ve ACTH'ı diğer videolarda zaten çok özel bunlar. Öyle hemen bahsedip geçilecek şeyler değil. Ayrı videolar olacağı için burada bahsetmeyeceğim. Tabi TSH, ACTH artacak. Tiroid hormonları TSH'ın sebebiyle veya ACTH sebebiyle kortizol artacak ama bunların çok fazla detayı var. Farklı derste göreceğiz. Şimdi gelin tanıyı konuşalım birazcık. Tanı ile ilgili bizim için kilit nokta MR. Tamam. Çünkü neden? Adenom konuştuk değil mi? Gerek makro gerek mikro adenom deyip durduk. O yüzden günün sonunda MR'a gitme ihtimalimiz çok yüksek olacak bu hastalarda. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım başlayarak bir yerden. Şimdi hasta geldi. Cushing dersinde anlatacağım ama hiperkortizolemi veya işte kortizolün yüksek olmasına bağlı semptomlar düşünüyorsunuz hastada. O zaman bu hastada bir kortizol seviyesi bakabilirsiniz. ACTH bakabilirsiniz. Bunlar teorikte, pratikte neler yapıldığını daha çok tanının daha detayını ben Cushing dersinde anlatacağım zaten. Bir baktınız. Şimdi bunlar teorik bilgi. Tekrar ediyorum. ACTH'ı düşük, kortizolü düşük. Bu kişide ne düşünürsünüz siz? Demek ki hipofizden ACTH salgılanmıyor. Çünkü normalde kortizolün düşük olmasının sebebi ACTH'ın düşük olmasıymış diyeceksiniz. O yüzden bu kişide direkt sekonder adrenal yetmezlik düşünüp yani hipofizde bir problem olduğunu düşünüp MR çekeceksiniz. Tamam. Dediğim gibi bu kadar basit değil. Pratikte de böyle yapılmıyor direkt. Daha detaylarını Cushing'de anlatacağım. Biz şu an burada bildiğimiz bilgileri kontrol edelim diye yapıyorum. ACTH de kortizol de yüksek. Şimdi kortizol yüksekse ACTH'in düşük olması lazım. Baskılanması lazım ama bak bu da yüksek. O zaman diyeceğim ki galiba bu kişide bir ACTH OMA olabilir. Bu yüzden oluyor olabilir. Burada bir DEXA süpresyon testi yazmışım. DEXA süpresyon testi yapılır. İşte bu detay dediğim asıl olan kısım bunlar. DEXA süpresyon testi yapılmalıdır zaten. Bununla ilgili de asıl detaylar dediğim gibi o videoda olacak ama ACTH'ın yüksek olması bana direkt hipofiz düşündürtmeyebilir. ACTH'ın ektopik salgısı da olabilir. Çünkü yani vücudun tamamen başka bir dokusundan ACTH salgılanıyor olabilir. Daha çok işte kanserli dokulardan oluyor. Onu ayırt etmenin yeri de dexametazon süpresyon testi. Dexametazon dediğimiz steroiddir. Yani işte glukokortikoid olan kortizol gibi. Dexametazonu veriyorsunuz hastaya ve bakıyorsunuz acaba ACTH'ı düştü mü veya kortizolü düştü mü diye onu bakıyorsunuz. Dexametazonu biraz verdiğinizde düşüyorsa tamam diyorsunuz, anlıyorsunuz. Daha fazla veriyorsunuz. Eğer çok fazla verdiğinizde bu sayıları ileride konuşacağım. Şu an bahsetmiyorum. Çok fazla verdim. Ama ona rağmen bana mısın demiyor. Hiç susturulmuyor. ACTH da kortizol de sürekli devam ediyor. O zaman diyorsunuz ki galiba bu ektopik bir ACTH OMA. Yani hipofizle alakalı değil. Ama fazla miktarda verdiğimde susturuluyorsa o zaman diyorsunuz ki bu hipofizle alakalı. O yüzden yine MR çekiyoruz. Bu kısımda kafanız karışmış olabilir. O derste çok rahat anlayacaksınız. Prolaktin ölçümü yapıyoruz. Prolaktinin genelde 200'ün üzerinde olması bizim için prolaktin
seviyesinin yüksekliğini belirtir. Ve dediğim gibi yanında semptomları da olacak zaten prolaktin yüksekliğine bağlı. Bu gibi durumlarda MR çekmeyi direkt düşünebilirsiniz. Tabii sadece MR mı? Değil. Tiroid fonksiyonlarına da bakacaksınız hastanın, değil mi? IGF-1 ölçümü veya GH, GH de IGF-1 de diyebilirsiniz. Tamam, bunları ölçtüm. IGF-1'i düşük geldi hastanın. Peki bir bakıyorum insülin hipoglisemi testi yapıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çünkü bunlar soruluyor. Bizim hipofiz hastalıkları ile ilgili, özellikle hipopituarizm ile ilgili en değerli testlerimizden bir tanesi, ki en değerlisidir hatta, insülin hipoglisemi testidir. Tamam. Bunu unutmayın. İnsülin en önemlisidir. Çünkü GH nedir? Dediğim gibi az evvel GH, kortizol, bunlar insülinin zıttı hormonlardır. O yüzden siz hastaya insülin verirsiniz ve onu ılımlı bir hipoglisemiye sokarsınız aslında. Bu hipoglisemiye gidişatın sonucundan olması lazım. Normalde vücut işte kortizolüdür, GH hormonunudur, değil mi? Arttırmalı ki, değil mi? Karşı bir atak yapmak için. Ama insülin hastayı hipoglisemiye doğru götürüyorsunuz ama bir bakıyorsunuz IGF'de, GH'da hala düşük. O zaman diyorsunuz ki galiba, değil mi? Galiba bu hastanın hipofiz bezinden direkt üretimi engelleyen bir problem var. O yüzden MR çekiyorsunuz. Tamam. Bir baktınız IGF-1'i ölçtünüz, yüksek çıkmış. Peki GH mı acaba diye düşünebilirsiniz. Burada da insülinin tam tersi OGTT, yani hastaya şeker veriyoruz. Oral glukoz testi. Hastaya şeker veriyorsunuz. Şeker verdikten sonra şekeri yükselince ne olması lazım normalde? İnsülinin artması ve insülin zıttı hormonların azalması lazım. Bir bakıyorsunuz IGF azalmamış, hala çok yüksek. O zaman diyorsunuz ki bu defa GH mı acaba? O yüzden MR çekiyorsunuz. Şimdi tiroidlere bakalım. Bunun da yine ayrı dersi olacak ama TFT yaptınız. Tiroidde en önemli şey bizim için TSH'tır. En önemli şey. Tamam. 1'e TSH'ı yazın, 2'ye T4'ü yazın. Ölçüm değeri anlamında. T4'ü yüksek ama TSH'ı da yüksek. Baskılanmamış yani. O zaman diyorsunuz ki acaba bu kişide bir TSH OMA mı var? Yani hipofizle ilgili bir problem mi var? MR çekiyorsunuz. Bir baktınız T4'ü düşük. TSH'ın o zaman yüksek olması lazım. Üretim yaptırsın diye. Bir bakıyorsunuz TSH da düşük. Diyorsunuz ki o zaman büyük ihtimal burada ne var? Bu kişinin hipofizi TSH salgılamıyor. Sekonder bir hipotiroidizm olabilir. Yine MR çekiyoruz, tamam. Bak burada düşüncemiz makroadenomdur büyük ihtimalle. Burada ise mikroadenom, yani TSH OMA. Tamam. Burada ben hipohiperin hepsini aynı yerde anlatıyorum bu arada. FSH, LH veya östrojen, testosteron seviyesinin hastada normalde olmaması gereken bir şekilde azalmış olması ve buna bağlı semptomların gelişmiş olması. Bunun sonucunda bunları ölçersiniz. Azaldığını görürsünüz ve hastada hipogonadotropik hipogonadizm, yani hem işte FSH, LH düşük, buna bağlı semptomlar, yani östro, testo da düşük ve bunların semptomları var. Bu hastada kalman var mı diye anosmi falan varsa yanında çok spesifiktir. Yani hasta diyorsa ki ben koku da almıyorum hocam. O zaman kalman düşün. Ama onun dışında direkt kalman düşünür müyüz? Zor. Böyle bir durumda yine dediğim gibi FSH, LH çok değişken şeylerdir. Yani ne bileyim menopozu var, kadınların menstrual siklusunun dönemleri var, hamileliği var falan, karışabilir. O yüzden biz şunu varsayıyoruz. Normalde olmasından daha düşük. O an olması gerekenden düşük. Hepsinin düştüğü, fonksiyonların bozulduğu bir durumda MR çekerek yine bakıyoruz. Ne için? Bir makroadenom var mı diye. Bakın apopleksi demiyorum. Apopleksi de olabilir. Ama hep makroadenom diyorum. Sanki bir tek o varmış gibi. Çünkü o kadar önemli, makroadenom daha sık. Ama apopleksi de tabii ki de olabilir. Veya şihan da olabilir. Şimdi serum sodyumunu ölçtüm. Sodyum pardon. Serum sodyumunu ölçtüm. Sodyumumuz ne oldu? Azalmış çıktı. Peki sodyum azalmışsa ozmolariteye bakacağız. Tamam. Bunu da yine bir sonraki derste anlatacağım. Diabetes insipidus'ta. Ozmolariteye baktım. Serum ozmolaritesi artmış, idrar ozmolaritesi azalmış. Size dersin başında anlattığım durum. Ne demiştim orada da? İdrarda çok su atıldığı için idrar ozmolaritesi, densitesi azalmış. Kanda ise su atıldığı için su volümü azalmış ve
sodyum geri emilimi de devam ettiği için sodyum da var içeride. Serum yani kan osmolaritesi de artmış. Bu durumda bu kişide ne düşünürüm ben? Bir diabetes insipidus tablosu düşünebilirim. Tamam. Tabii şekerlerin normal olduğunu düşünüyoruz. Sonrasında şu DDAVP denen testi yapıyorum. DDAVP dediğimde aslında hastaya desmopressin veriyorum. Yani ADH'ın veriyorum. ADH analoğu veriyorum. ADH verdiğim zaman düzeliyorsa diyorum ki bak demek ki bunun böbreğinde bir problem yok. Hiçbir problem yok. ADH'ı eksik bu adamın. O zaman diyorum ki bunun ADH üreten yerinde bir problem var. O yüzden gidiyorum MR çekiyorum. Tamam. Ha, eğer ADH analoğunu verdim yine düzelmedi. Bu zaman derim ki tamam bu kişide ADH'ın üretiminde bir sıkıntı yokmuş demek ki. Problem böbrekte derim. Ona da biz zaten nefrojenik diyabetes insipidus diyeceğiz. Bir sonraki dersin konusu olduğu için şu an üstünde durmayacağım. Tamam. Bakıyorum başka söylemem gereken. Şunu söyleyeceğim. Yine yani detaylı anlatacağız ama bu dexamethasone süpresyon testini yaptım. Çok yüksek dozda yapmama rağmen yanıt alamadıysam ektopik düşünürüm dedim ya. Ektopik düşündüğümde de MR değil tabii. Bu defa pan CT çekeceğim. Yani tüm vücudun tomografisini çekeceğim. Çünkü nerede problem var onu anlamaya çalışacağım. Tanıları koyduk. Şimdi gelin tedavisini yapalım. Hipopitüerizmde nasıl tedavi yaparım? Basit. Hipopitüerizme sebep olan şey makroadenomsa onu çıkaracağız. Ve hastanın kliniğini düzeltmek için eksik olan hormonu yerine koyacağız. Bakalım. Hidrokortizon veriyormuşuz. Yani kortizon nedir? Steroid türevi bunlar. Yani bunları gördüğünüzde direkt aklınıza bunlar gelsin. Steroid türevini veriyorum. Ne için? Adrenal yetmezliği var. Hangi hormonun eksikliğine bağlı? ACTH'ın. Levotiroksin, LT4 diye de geçer ilacımız. Yani T4 hormonunu yapay olarak hap olarak veriyorum. Hangi durumda veririm bunu? Hipotiroidizm, TSH eksikliği. Testosteron, östrojen, GnRH analoğu verebilirim. Bunları veriyorum. Hangi durumda? Hipogonadizm durumunda. Burada da işte replase etmeye çalıştığım FSH, LH eksikliğini düzeltmeye çalışıyorum. Bir de Kalman sendromu var. Direkt GnRH problemli ise Kalman için de yine GnRH'ı veriyoruz. GH verebilirim. Direkt growth hormonu verebiliyoruz dışarıdan. Growth hormonu eksikliği varsa zaten yazmışım. Desmopressin verebiliriz. Az evvel testte de vermiştik hatırlıyorsanız. Ne zaman veririz desmopressin? Desmopressini verdim düzeldi. O zaman sorun ADH eksikliğidir. MR çekeriz dedik ya. Tamam. Verince düzeldiyse o zaman vermeye devam et değil mi? Yani ADH eksikliğini de veriyoruz. Transfenoidal cerrahi ise bizim için önemlidir. Tümörlerin çıkarılması veya hipofiz apopleksin tedavisinde de yine bunlar kullanılıyor. Transfenoidal cerrahi cidden çığır açıcı güzel bir buluş. Çünkü makroadenoma olan birinde direkt kraniektomi yapıldığı zaman yani direkt kafatasının açılarak yapıldığında işlem alt tarafta kaldığı için oraya inip onu alırken çok fazla şey olabilir. Komplikasyon riski var ve daha çok travma. Ama transfenoidali çok iyi yapıyor beyin cerrahları. Ne yapıyor? Hastanın burnundan giriyorlar. KBB'ciler başlıyor ameliyata. Burundan giriliyor. Sonrasında hemen alttan alıp çıkıyorlar. Çok rahat bir cerrahi oluyor. Hasta içinde, hekim içinde. GnRH analoğu tedavisi Kalman'da verilir dedik. Leoprolit diye de aklımızın ucunda bulunabilir. Hiperpitüerizm. Hiperpitüerizmde en sık sebebimiz neydi bizim? Söylemenizi bekliyorum. Mikro adenomda değil mi? Mikro adenom. O yüzden bir adenom varsa transfenoidal bir çıkarma yine yapılabilir. Cushing'de, hipertiroidizmde bunları yapabiliriz. Uygunsa transfenoidal rezeksiyon, uygun değilse oktireoid ve pegvisomant dediğimiz ilaçları verebiliyoruz. Kimde? GH yüksekliğinde, GH-OMA'da veya akromegalide. Bu da şudur. Oktireoid ve pegvisomant dediğimiz ilaçlar sırasıyla ne işe yarıyor dersek. Oktireoid direkt bizim somatotroplarımızı inhibe ediyor. Burada da yazmıştım. Tamam. Yani direkt GH salınımını azaltıyor hücreden. Pegvisomant da GH salınımını azaltmıyor. GH yine yüksek. Onun karaciğere gelip karaciğerden IGF-1 yani aktif
form, asıl iş yapan formun üretimini azaltıyor. O yüzden yine kliniğin önüne geçiyor pegvisomant'ta. Hiperprolaktinemi bunun yanına bir sürü yıldız atın. Tamam. Çok önemli. Hiperprolaktinemi için ne demiştim? İlk tedavimiz cerrahi değil. İlk tedavimiz ilaç. Ve bu ilaçlar ne ilacıdır? Dopamin agonisti. Tamam mı? Yani dopamin gibi davranan ilaç veriyoruz. Neden? Çünkü bizim prolaktini salgılayan laktotrop şeyimizden, hücrelerimizden, tamam mı? Bu laktotrop hücreler, hatırlıyorsanız bunların üzerinde reseptörler var. Bu reseptörler uyarılarak salgı yapması bekleniyor. Mesela TRH'ı söyledim değil mi size? TRH burayı uyarır. Prolaktin salınımını arttırır. Bir de işte hipotalamus normalde ne yapar hipofize? İşte TRH ile TSH salgılatır. İşte CRH ile ACTH salgılatır. Ama hipotalamusun hipofiz üzerine negatif etki yaparak kontrol sağladığı tek yer burasıdır. Yani ne diyorum? Hipotalamus dopamin salgılar laktotrop için ve dopamin ne işe yarar biliyor musunuz? Laktotropu inhibe eder. Yani hipotalamusun, tekrar ediyorum, hipofiz bezine negatif etki oluşturarak bir hormonun yapımını durdurduğu tek durum burasıdır. Bu da belki yorum olarak sorulabilir. O yüzden önemlidir. Biz o yüzden hastaya dopamin analoğu verelim. Dopamin analoğu verdiğim zaman hastanın laktotroplarını durdurabilirim. Bu işe yaramazsa diyelim ki transfenolere rezeksiyona da gidilebilir. Tamam. Kabergolin ve bromokriptin sorulur. Direkt isim olarak da bilmek lazımdır. Söyleyeyim. Tamam. Evet, ders bu kadardı. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler.